arkadaşlar, iyi günler. Tamer Kaya, 5 dakika evrim. Bugünkü konu başlığımız evrimin kötü yorumu, öjeni konusu. Bilimin birçok alanı insanların çıkarı doğrultusunda kullanılarak kötü amaca bilimin alet edildiği durumlarla insanlık çoğu kez karşı karşıya kalmıştır. Öjeni konusu da bunlar içerisinde insanlık için kara leke olarak adlandırılabilecek konulardan birisidir. İlk kez Darwin'in evrim teorisini geliştirmesinden önce de öjeniye yönelik düşüncelerin olduğunu biliyoruz. Plato kuramsal olarak bu fikri öne atmış. Spartalılarda ve Romalılarda zayıf olan bireyleri çocukluklarında ayıklama eğiliminin olduğu bilinmektedir. Darwin'den önce nüfus bilimci ve papaz Thomas Malthus, toplumda nüfus artışının inanılmaz katlanarak artma potansiyeli yanında gıda kaynaklarının buna yeterli olarak artmadığını belirlemiş ve nüfusun güçsüz, fakir, zayıf, hasta bireylerin gereksiz bir yük oluşturduğu için elenmesi gerektiği düşüncesinde olmuştur. Malthus'un bu fikri yazmış olduğu kitap dolayısıyla Darwin'in ve evrim teorisini Darwin'le birlikte gerçekleştiren Wallace'ın teorilerini geliştirmelerinde onlara çok yardımcı olmuştur. Ancak Malthus'un burada öne sürdüğü fikre ne Darwin ne de Wallace tabii ki katılmamaktaydılar. Darwin teorisini geliştirdikten sonra onun dönemindeki bir grup evrimci evrim teorisinin soy arıtımı için gerçek bir gerekçe olduğu fikrindeydiler. Bunlar içinde en çok Herbert Spencer ve Galton bulunmaktaydı. Gerek Spencer, gerek Galton, Darwin'in geliştirmiş olduğu teoriyi sosyal alanda da kullanarak soy arıtımı için bu teorinin geçerli bir neden olabileceğini düşündüler. Nasıl evrim ilkelerinde zayıf olan canlılar eleniyorlarsa insanların da zayıf olanların, güçsüz olanların bir şekilde elenmesi gerektiği fikrindeydiler. Darwin yaşamı süresince bu fikirlere karşı çıktı. Galton, Darwin'in kuzeniydi. Darwin'in yaşamı boyunca Darwin'in tepkisinden çekinerek fazla ileri gitmedi ama Darwin'in yaşamını kaybetmesinden sonra bu konuda çalışmalar yaptı. Bu yaptığı çalışmalar dönemin saygın çevrelerince kabul gören çalışmalar oldu ve insanlar bir dönem maalesef soy arıtımı ilkeleri üzerinden toplumu ıslah etme fikrine kapılmış yönetimlerce yönetildiler. Bu fikirler yine bir evrimci olan Alman bilim insanı Haeckel'ın da aynı şekilde öjeniyi ve soy arıtımını ilkelerini geliştirerek ortaya koymasına neden oldu. Daha sonra Almanya 20. yüzyılın ilk başlarında Haeckel'ın ilkelerinden yola çıkarak Hitler'in soy arıtımı için bu ilkeleri kullanmasıyla on binlerce kişiyi, on binlerce fakir, güçsüz, zayıf, hasta, eşcinsel bireyi gaz odalarında öldürülerek bir soy arıtımı yöntemine başvurulmasına neden oldu. Yine milyonlarca Yahudi bu şekilde bir düşünceyle toplama kamplarında öldürüldüler. İnsanlık bilimi kullanarak bu ve buna benzer hatalar her zaman yapmaktadır. Bilimin önümüze koyduğu bir uçak, bir taşıma aracı olarak kullanılabileceği gibi bir silah, savaş aracı olarak da kullanılabilmekte. Bir patlayıcı madde yol inşaatı için kullanılabileceği gibi aynı zamanda insanları öldürmek için de kullanılabilmekte. Evrimde de bu oldu. Yani evrimin ilkeleri insanlığın aleyhine kullanılacak şekilde bir süreçle karşı karşıya kaldık. Aslında Darwin'in geliştirdiği evrim teorisinin daha sonra onun insanın evrimi sürecinde tanımladığı şekliyle anladığımızda Darwin'in söylemek istediğiyle bu öjeni ilkeleri birbirine hiç uymamaktadır. Çünkü insan sosyal bir canlıdır ve diğer canlılarda olduğu gibi, diğer sosyal canlılarda olduğu gibi insan da grup içerisinde sevgi, şefkat, fedakarlık, özveri gösterecek şekilde bir evrim süreci geçirmiştir. Bu bakış açısı maalesef Darwin'in yorumunda da uzunca bir süre anlaşılamadı. Ta ki 20. yüzyılın sonlarına doğru ve hatta çok yakın zamanlarda bu fikirler yeni yeni anlaşılıyor. Darwin'in sosyalliğin evrimi konusundaki bakışı bugün bize yine sosyal evrim anlamında ışık tutuyor. Bilimi yanlış kullanmakla aslında yanılan biziz. Bilimi ısınmak için de kullanabiliyoruz. Bir ısı kaynağını bilimsel metotlarla
ateşi yine bilimle bulduk ama nasıl kullandığımıza göre değişir. Yani bir ekmeği pişiren de ateş, yakan da ateş. Bu bizim ateşi nasıl kullandığımıza göre değişir. Sözlerimi bitirmeden önce tüm evrim sunumlarımda da söylediğim bir temel düşüncemi de vurgulamak isterim. Evrimi yanlış anlamaktansa ya da yanlış yorumlamaktansa hiç anlamamak daha iyidir diyorum. Bunun için evrimin temel ilkelerini çok iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Sözlerime son vermeden önce YouTube sayfamda beğeni yaparak ya da abone olarak bu videoların daha fazla tanıtılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bilimin ışığını doğru zamanda yaktığımız aydınlık günlere hep birlikte gidebilmek dileğiyle diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. İyi günler.